Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yazlık bluz yapımını ayrıntı olarak anlatmaya çalışacağım. Kapak resminde gördüğünüz bluzu öreceğiz. Çok şık, kullanışlı ve yapımı da gerçekten çok kolay. Kullandığım ipim Hobby Collie. %100 koton, 100 gram ağırlığında, 200 metre uzunluğunda. Oldukça ekonomik bir ip. Sipariş verip getirtiyorum. Tane olarak 22 lira 50 kuruş. Bir tane bluzime tahmini olarak 3 tane ip kullanacağım. 3 ipimiz 67 lira 50 kuruş. 67 lira 50 kuruşa sizler de bir bluz sahibi olabilirsiniz. Alışveriş yaptığım sitenin linkini isteyen arkadaşlarıma Instagram adresinden ulaştırabilirim. Kullandığım tığım ise 4 milim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yapımına başlıyoruz. Öncelikle ipimi düğümlüyorum. 116 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi bir tık büyük yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir tık büyük örelim. ...116 tane zincir çektim. Zincirimiz gözünüze çok büyük gelebilir. Bakın. Ölçüyorum. 79 santim. Üzerine ördüğümüz zaman zincirimiz küçülecek arkadaşlar. Endişe etmeyin. 116 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirimin bakın bu tarafından tığımı battım. Tek zincirimizin kanadı bizden taraf olacak. 2 tanesi de bu tarafta. Buradan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bolca yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın büyük yapıyoruz. Trabzanlarımızı uzun yapıyoruz. Tığıma ipimi almıyorum. İlk olarak 3 tane atlamıştık. Bu defa 2 tane atlıyoruz. Bakın 1, 2. Üçüncü zincirimin tek kanadı. Bakın buradan battım. İlmeğimi alıyorum. Kaydırma yaptım. Tığıma ipimi aldım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü zincirimin tek kanadı. Bakın dış kısımda, 2 kanadı iç kısımda. Buradan ilmeğimi aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. 2 tane atlıyorum. Üçüncü zincirimin tek kanadı dışında kalacak. Buraya dikkat edelim. İlmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirdim. Kaydırma yaptım. İpimi aldım. 2 tane atlıyorum. Üçüncü zincirimin tek kanadı dış kısımda kalacak. Bakın buradan ilmeğimi alıyorum. Trabzanlarımızı uzun yapıyoruz, bol yapıyoruz. İkili trabzanımı yaptım. 2 zincir. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bakın trabzanlarımızı uzun yapıyoruz. 2 tane atlıyorum. Üçüncü zincirimin tek kanadından ilmeğimi alıyorum. Bakın ara boşluğundan ilmeğimi aldım. Kaydırma. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar ilerliyoruz. Zincirimin sonuna yaklaştım. 2 tane atlıyorum. Üçüncü zincirimiz bakın. Tek kanadı dış kısımda kalacak. 2 tanesi iç kısımda. Trabzanlarımızı uzun yapıyoruz. Bol örüyoruz. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikili trabzan ve son olarak kaydırma tekniğiyle örgümü birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar 19 tane örnek yaptım. Neden 19 tane yaptım? Örgümüzü ikiye böleceğiz.
Ortada bir tane bu şekilde örneğimiz kalacak. Ölçümüzü tekrar alalım. Bakın 51 santim. Daha da küçülecek arkadaşlar. 45 santime kadar küçülecek. 3 tane zincir çekmiştim. Dönüyorum. Döndüm. Tığıma ipimi aldım. İlk boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanlarımızı bu şekilde uzun yapalım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde V şeklinde örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Bir ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Örgülerinizi sıkı örmeyin. Trabzanlarınızı bu şekilde hafif uzun örün. Sıramın sonuna yaklaştım. Son V şeklinde örüyorum. 2 zincir, aynı noktaya ikili trabzan. Bakın arkadaşlar. V'lerimizin ortasında 2 zincir, geçişlerde 1 zincir. V'lerimizin ortasında 2 zincir, geçişlerde 1 zincir. Dönüşlerimizde 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Dönüyorum. Yine ortadaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın trabzanlarımızı bu şekilde uzun yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa geçtim. Bakın buradaki noktaya bir ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya ikili trabzan, bir zincir, sıradaki boşluğa. Üçüncü sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Son V şeklinde örüyorum. Evet, ördüm. Bakın 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Alttaki sıralarda ördüğümüz gibi V şeklinde örüyoruz. İlk boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya ikili trabzan, bir zincir, sıradaki boşluğa geçiyoruz. Bakın aradaki boşluğa batmıyoruz. V şeklinde örgümüzün orta boşluğundan ilmeğimizi alıyoruz. Bir ikili trabzan ördüm, 2 zincir, aynı noktaya bir ikili trabzan. Tekrar ölçelim. Bakın 47 santim, 45 santime kadar düşecek arkadaşlar genişlik oranı. Bu şekilde kol altına kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kol altına kadar ördüm. Kol için eksiltme yapacağız. Öncelikle sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda örmekte olduğum bu lizim 36-38 beden için. 38-40 beden örmek istiyorsanız zincir sayınızı 128 tane yapın. Örneklerinizden 2 tane daha fazla yapın. 21 tane örnek yapın. 40-42 beden örmek istiyorsanız 140 tane zincir çekin. Örneklerinizden 23 tane yapın. Şu anda ördüğüm örgümün ölçüsünü alıyorum. Öncelikle genişliğini ölçüyoruz. Bakın 45 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. 31 santim. 22 sıra ördüm.
Örgülerimiz esnek bakın. Genişlik olarak fazla esnemiyor ama yükseklik olarak bakın bu şekilde esniyor. Bu sebepten dolayı 2 santim daha az yaparsanız istediğiniz ölçülerde olacaktır. Kol için eksiltme yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Trabzan yapmıyoruz. Bakın zincirimi buradaki boşluğa sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki bakın orta boşluğa zincirimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 2 tane eksiltme yaptım. Tığıma ipimi aldım. Buradaki noktaya V yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde 3 tane örneğimiz kalana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, 3 tane V'miz kaldı. Bir zincir çekiyorum. Bakın 3. V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Aynı boşluktan ilmeğimi aldım. Yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yaptım. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın 2 tane kaldı. Sıradaki V'min orta boşluğundan ilmeğimi aldım. 1, 2. Tığımda 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Eğim verdim. Kol için buradan eksiltme yaptım. Bu tarafta da yine 2 tane eksiltme yaptım. Buradan da 2 tane eksiltme yaptım. Ortada 15 tane örneğimiz kaldı. Sizler büyük beden ördüyseniz mesela ki 128 zincir çekip üzerine 21 tane örnek ördüyseniz 17 tane kalacaktır. Tam ortalayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. örneğimiz burada. Buraya işaretimi takıyorum. Tekrar buradan sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de bu tarafta. Yaka açılımı yapacağız. Önce bir tarafını öreceğiz. Daha sonra bir tarafını öreceğiz. Bedeniniz çok büyükse kol için yaptığınız eksiltmelerden 3'er tane yapın arkadaşlar. Buradan 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yaka açılımı yapacağız. Birinci sıra olarak sayıyorum. 7 tane V bırakmıştım. 6 tane örüyorum. Son V'mizi farklı öreceğiz. Evet arkadaşlar, 6 tane V'mi ördüm. Bakın. Bir zincir, sıradaki son V'mizi örüyoruz. İşaretleyicimin bulunduğu noktaya bir tane kaldı. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bir tane ikili trabzanım yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluktan ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. 7. V'mizi yapıyoruz. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın işaretleyicimin bulunduğu noktadan ilmeğimi alıyorum. 1, 2. 2 defa ördüm. Üçüncüde 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Sıramızda eksiltme yapmadık. Birinci sıramızı ördük. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sıramızı öreceğiz. İkinci sıramızda yine eksiltme yapmadan örüyoruz. 7 tane V örüyoruz. İkinci sıramın sonuna geldim. Kol tarafındayım. Bakın. Sıramdaki V sayımız değişmedi. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda eksiltme yapacağız. Sıramızda kaç tane ise arkadaşlar bakın
Son bir tane V'miz kalana kadar örmeye devam ediyoruz. V şeklinde örüyoruz. Evet, sıramda 7 tane V'miz vardı. 6 tane ördüm. Son bir tane kaldı. Yaka bölümündeyiz. Son V'mi yaptım. Zincir çekmeden tığımı ipimi aldım. Son V'mizin içerisinden ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tığımda ilmeğimi bekletiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın V'mizin trabzana, bakın buradaki noktadan ilmeğimi alıyorum. 1 2 2 defa ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Eksiltme yaptık. Sıramızdaki V sayımız bir tane düştü. 7 taneydi, 6 tane kaldı. 3 tane zincir çekiyorum. 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda sabit örüyoruz. Kalan V'lerimizi tek tek örüyoruz. Dördüncü sıramın sonuna geldim. 4. sıramızda eksiltme yapmıyoruz. 6 tane V'miz kalmıştı. 6 tane V ördüm. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 5. sıramıza geçiyoruz. 5 tane V örüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane kalacak arkadaşlar. Bir tanemizde eksiltme yapıyoruz. Bakın bu şekilde eğim veriyoruz. Evet arkadaşlar, 5. V'mi ördüm. Bakın son bir tane V'm kaldı. Zincir çekmiyorum. Tığıma ipimi aldım. Son V'min orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Yarım trabzanımı yaptım. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın V'mizin kenarındaki trabzanımızın tepe boşluğu. Buradan ilmeğimi alıyorum. 1 2 2 defa ördüm. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 5. sıramı tamamladım. Sıramızda bir tane eksiltme yaptık. 5 tane V'm kaldı. 3 tane zincir çekiyorum. 6. sırama geçiyorum. 6. sıramızda eksiltme yapmıyoruz. Kol tarafına örüyoruz. Bakın bu şekilde. Altıncı sıramın sonuna geldim. Eksiltme yapmadım. Kol tarafındayım. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 7. sıramızdayız. 7. sıramızda yine eksiltme yapıyoruz. Bakın yaka bölümü. Sıramızda 5 tane V'miz var. 4 tane örüyoruz. Son bir tane kalana kadar örmeye devam ediyorum. Evet, 4 tane V'mi yaptım. Son bir tane kaldı. Zincir çekmiyorum. Bakın sıradaki V'min orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Yarım trabzanımı yaptım. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın V'mizin kenarındaki trabzanımın tepe boşluğu. Buradaki noktaya 1 2 2 defa ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi 3. defada tek seferde boşalttım. Sıramızda 4 tane kaldı. Bundan sonra eksiltme yapmıyorum. Yeterince küçülttük arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. 8. sıramdayım. Sekizinci sıramın sonuna geldim. Kol tarafındayım.
Bakın bu şekilde 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Sıramızda eksiltme yapmıyoruz. Tabii ki geniş beden ördüyseniz sıranızda 4 tane kalana kadar bu şekilde eksiltmeye devam edin. 9. sıramdayım. Örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Eksiltme yapmıyorum. Dokuzuncu sıramı tamamladım. Eksiltme yapmadım. Bakın 4 tane. 3 zincir çekip 10. sırama geçiyorum. Bu şekilde askınızı örün. İstediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar örün. Ben 13. sırama kadar örmeye devam edeceğim. Sabit öreceğim. Evet arkadaşlar, bu dizimizin yaka açılımını yaptık. Eksiltmelerimi yaptım. 4 tane ilmeğim kalana kadar eksiltmelerimi yaptım. Ve daha sonra sabit olarak dörtlü V olarak 13. sırama kadar ördüm. Bakın kol boşluğu bu şekilde. Diğer yönünü yapacağız. Kol tarafından başlıyoruz. Bakın 1 2 2 tane V'mizin üzerinden geçmiştim. 3. V'mizin kenardaki trabzanımın tepe boşluğuna ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki V'mizin orta boşluğuna bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane zincir, aynı noktaya ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıramda 7 tane V'm var. 7. V'mizi birlikte örelim. Sabit V'lerimizi örelim. Bakın bir tane V'm kaldı. 7. V'miz, bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın 7. ve tığıma 2 defa ipimi doluyorum. İşaretleyicimin bulunduğu noktadan ilmeğimi aldım. 1 2 tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Birinci sıramızı ördük. Bakın eğim verdim. 3 tane zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızdan sabit örüyoruz. 7 tane V örüyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci sıramın sonuna geldim. İkinci sıramızda eksiltme yapmadım. Kol tarafındayım. 3 tane zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Sıramda 7 tane V'miz sabit kalmakta arkadaşlar. Üçüncü sıramızda eksiltme yapacağız. Bakın son bir tane kalana kadar 6 tane V'miz sabit olarak öreceğim. Altıncı V'mi yapıyorum. Evet ördüm. Bakın 3. sıramızdayız. 6. V'mi yaptım. Son bir tane kaldı. Zincir çekmiyoruz. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki son V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Bir tane yarım trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Orta boşluğundan ördüğümüz V'mizin bakın kenarındaki trabzanımızın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. 1 2 2 defa ördüm tığımdaki 3 ilmeğimi. 3. defasında
toplu olarak boşalttım. 3 tane zincir çekiyorum. 4. sırama geçiyorum. Sıramızda 6 tane V'miz kaldı. 6 tane V'mizi sabit örelim. Devam edelim bu şekilde. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Dördüncü sıramızda eksiltme yapmıyoruz. Kol tarafındayım. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 5. sıramızı öreceğiz. Sıramızda 6 tane V'miz var. 5 tane V örelim. Son bir tanemizde eksiltme yapacağız. Beşinci V'mi yapıyorum. Bakın yaka bölümündeyim. Son bir tane V'm kaldı. Zincir çekmiyorum. Tığım ipimi aldım. Son V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir yarım trabzan. Tığımda ilmeklerimi bekletiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Orta boşluğundan ördüğümüz V'mizin kenardaki trabzanın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. 1 2 2 defa ördüm. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Sıramızda eksiltme yaptık. Bakın 1 2 3 4 5 5 tane V'miz kaldı. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 6. sıramızda sabit örüyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Kol tarafını örüyoruz. Altıncı sıramın sonuna geldim. Kol tarafındayım. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 7. sıramızı öreceğiz. 7. sıramızda yine eksiltme yapacağız. Sıramızda 5 tane V'miz var. 4 tane sabit örüyoruz. Son bir tanemizde eksiltme yapıyoruz. Evet, 7. sıramın sonuna yaklaştım. 4 tane V ördüm. Son bir tane kaldı. Zincir çekmedim. Tığıma ipimi aldım. Son V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. 2 ilmeğimi tığımda bekletiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Orta boşluğundan ördüğümüz V'mizin kenarındaki trabzanımın tepe boşluğu. Buradan ilmeğimi alıyorum. 1 2 2 defa ördüm. Tığımdaki 3 ilmeğimi 3. seferde tüm olarak boşaltıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sıramızda 4 tane V'miz kaldı. 8. sıramıza geçiyoruz. Eksiltmeden devam ediyoruz. 4 tane V olarak. Sekizinci sıramın sonuna geldim. Sıramızda 4 tane V'miz bulunmakta arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 9. sıramıza geçiyoruz. Bakın yaka açılımımızı yaptık. 9, 10, 11, 12 ve 13. sıramızda sabit örüyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 13. sırama kadar ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bakın 4 tane kalana kadar eksiltmemi yaptım. 4 tane V'miz kaldıktan sonra sabit ördüm. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Polisimizin ön parçasını yaptık. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Arka parçasını öreceğiz. 22 sıramızı örelim.
Daha sonra kol için eksiltmelerimizi beraber yapalım. Evet arkadaşlar, ön parçamızı bitirdik. Arka parçamı 22 sıra ördüm. Ön parçamda yaptığım gibi 116 tane zincir üzerine 19 tane vm ördüm. 23. sıramızda kol için eksiltme yapacağız. Her iki yönde de ikişer tane v'mizden eksilteceğiz. 23. sırama geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi almadan ilk v'mizin üzerine zincirimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki ikinci v'min üzerine zincirimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Üçüncü v'mizin üzerine bakın ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir, aynı boşluktan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane V yaptım. Bakın 2 tane eksiltme yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki V'mizin üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan, bir zincir. Son 3 tane kalana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, son 3 tane V'm kaldı. Üçüncü V'min içerisinden ilmeğimi aldım. Bir ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluktan ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tığımdaki 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın 2 tane kaldı. Sıradaki V'nin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. 1, 2, 2 defa ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir sıra ördük. Her iki yönde de ikişer tane eksiltme yaptım. Ortadaki kalan V'lerimiz 15 tane. Yine V'lerimizi örüyoruz. Sıramızda ilerliyoruz. Sabit örüyoruz. Evet bakın, eksiltme yaptığım nokta son V. Buraya bir tane V'mi örüyorum. İkinci sıramı tamamladım. Eksiltme yaptığım sırayla birlikte ikinci sıra. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Sabit örüyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Evet arkadaşlar, eksiltme yaptığım sırayla birlikte üçüncü sıramı tamamladım. Bakın 1, 2, 3. 3 zincir çekip dönüyorum. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Bu şekilde 8 sıramızı tamamlayalım. 3 sıra ördüm, 5 sıra daha örelim. Evet arkadaşlar, bluzumuzun arka kısmının örmeye devam ediyoruz. 22 sıra sabit ördükten sonra ikişer tane kol için eksiltme yaptım ve üzerine 8 sıra ördüm. Bluzumuzun askılarını yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 5 tane V yapalım.
Evet, 4 tane V yaptım. Bir zincir çekiyorum. 5. V'mde. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki V'min içerisine 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Bakın. Aynı boşluktan ilmeğimi aldım. Bir tane yarım trabzan yaptım. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın 6. V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. 1 2 2 defa ördüm. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sıramızı örüyoruz. Sıramızda 5 tane V'miz var. 5 tane V'mizi örelim. İkinci sıramın sonuna geldim. 5 tane V'mi ördüm. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda eksiltme yapıyoruz. 4 tane V örelim. Evet, dördüncü V'mi örüyorum. Evet, 4 tane V'mi ördüm. Zincir çekmiyorum. Tığıma ipimi aldım. Bakın son V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Bir yarım trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Orta boşluğundan ördüğümüz V'mizin kenarındaki trabzanımızın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. 1 2 2 defa ördüm. Üçüncüde 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Sıramızda 4 tane V'miz kaldı. 3 zincir çekip dönüyorum. Dördüncü sıramdayım. Döndüm. 4 tane V'mizi örelim. Dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramı tamamladım. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Beşinci ve altıncı sıramızda yine bu şekilde örüyoruz. 2 sıra daha örelim. 6 sıramızı tamamlayalım. Altıncı sırama kadar sabit ördüm. 4 tane V olarak ördüm. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Dikişte kullanacağım. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 sıra ördüm. Askımızın diğer yönünü öreceğiz. Kol tarafından başlıyorum. Trabzanımın tepe boşluğu, bakın buradaki noktaya ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 5 tane V örüyorum. Dört tane ördüm. 5. V'mi örüyorum. İlk ikili trabzanımı ördüm. 2 zincir. Aynı boşluktan ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzan örüyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Sıradaki V boşluğumuzun boşluğundan ilmeğimi alıyorum. 1 2 2 defa ördüm. Üçüncüde 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 1 2 3 4 5. Bakın bu şekilde. Birinci sıramı tamamladım. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sıramızda yine 5 tane V'mizi örüyoruz. Sıramızda ilerleyelim.
İkinci sıramızda eksiltme yapmadım. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Üçüncü sıramızda eksiltme yapıyoruz. 4 tane V'miz örelim. Son bir tanemizde eksiltme yapacağız. Evet, dördüncü V'mi yapıyorum. Yaptım. Zincir çekmedim. Tığıma bir defa ipimi doladım. Sıradaki son V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Bir tane yarım trabzan ördüm. Tığıma iki defa ipimi doladım. Bakın, orta boşluğundan aldığımız V'mizin kenarındaki trabzanın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Bir, iki. İki defa ördüm. Üçüncü defasında 3 ilmeğimizi tek seferde boşalttım. Sıramızda 4 tane V'miz kaldı. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Dördüncü sıramızdayız. 4, 5 ve 6. sıramızda eksiltme yapmadan 4 V olarak 3 sıramızı örelim. Altıncı sıramın sonuna geldim. 3 sıra sabit ördüm. Bir zincir çekiyorum, ipimi uzun kesiyorum, dikişte kullanacağım. Bu dizimizin arka yönünü bitirdik arkadaşlar. Ütümüzü yapalım. Orta ısıda ütümü yapacağım arkadaşlar. Sizler farklı iplerle ördüyseniz, ütünüzü yapacak olursanız dikkat edin. Evet arkadaşlar, her iki parçamı da ütüsünü yaptım. 36 sıra ördüm. Dikişlerimizi yapacağız. Bakın arkadaşlar. Her iki tarafın başlangıç ipi aynı yönde olsun. Değişik yönde olursa dikişlerimiz düzgün olmaz. Öncelikle kenar dikişimi yapıyorum. Buradan yapıyorum. Bakın, köşedeki noktadan. Örgümüzün tersi düzü yok. Buradan köşedeki noktaya geldim. Bakın, burada birleştiriyorum. Birleştirdim. Zincirlerimizin arasından bakın bu şekilde ipimi geçiriyorum. Üçüncü sıramızın zincirinin bulunduğu nokta. Bakın, 3 tane zincir çekmiştik dönüşlerde. Buraya kadar ipimi çektim. Bakın, buranın da 3. zincirimizin kenarı. Buradan dikişimi yapıyorum. Bakın, bu şekilde dikişimi yaptım. Yine geçiş yapıyoruz. Bir üst sıraya geçiyorum. Yine dönüş yaptığımız zincirimizin bulunduğu noktaya kadar ipimi çekiyorum. Tam karşı noktası, bakın. Bu şekilde dikişimi yapıyorum. Ve buradan yine bir üst sıraya geçiyorum. Üç zincirimin bulunduğu noktaya kadar ipimi çekiyorum. Bakın, burası.
Ve buradan tam karşısındaki 3 zincirimle birleşik olarak dikiyorum. Evet, bakın dikişimin sonuna geldim. Buradan da bu şekilde dikişimizi yapalım. Bakın arkadaşlar, kenar dikişimiz bu şekilde. Diğer yönünü yapalım. Bu şekilde her iki tarafında bitiş ipleri aynı yönde olmazsa bu şekilde tam denk gelmez. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın örgülerimin arasından tam başlangıç noktasına geldim. Her iki tarafında tam başlangıç noktası. Bakın buradan 3 tane zincir çektiğim noktaya kadar ipimi çekiyorum. Tam karşıdaki 3 zincirimin bulunduğu yer arkadaşlar, bakın birleşik olarak dikiyorum. Diğer yönde diktiğimiz gibi bu şekilde dikmeye devam edin. Evet arkadaşlar, yan dikişlerimi yaptım. Omuz dikişlerimizi yapacağız. Uzun bıraktığım ipim bakın buradan dikişlerimi yapıyorum. Tüm ilmeklerimizin tepe boşluğundan bakın bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın dikişimi yaptım. Kalan ipimi
dikiş yaptığım noktadan bu şekilde geçiriyorum. Bakın burada fazla olan ipim var. Yine iğnemi önceden takıyorum. Daha sonra iğnemi ipimi takıyorum. Böylece ipimi gizliyorum. Askımızı bu şekilde dikiyoruz. Diğer askımı da dikip geliyorum arkadaşlar. İplerimi de temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yapımı bitti. Çok şık bir bluz oldu. Unutmadan söyleyeyim. Üçüncü ipimden kalan ipim. Tahmini olarak 230 gram ip kullandım. Bluzumuz V yaka, bakın bu şekilde. Arka yönde bu şekilde. Yan dikişlerimiz bu şekilde. 116 tane zincir üzerinden başladım. 19 tane V şeklinde ördüm. İkişer tane eksiltme yapıp 15 taneye düştükten sonra 7 tane bu taraftan, 7 tane bu taraftan, bir tane ortada bıraktım. 36 sıra ördüm. Yüksekliğini ölçüyorum. 55 santim. Genişliğini ölçüyorum. 45 santim. Bir beden daha büyük ördüm. Onu da sizlere göstereyim. Üç tane ipimden kalan ipim. Yine hobi kulüple ördüm. 128 zincir üzerinden ördüm. 21 tane örnek yaptım. İkişer tane eksiltme yaptım. 8 tane bu taraftan, 8 tane bu taraftan, bir tane ortada bıraktım. Yaka şeklini aynı şekilde eksiltmelerimi yaptım. 4 tane kalana kadar ördüm. Daha büyük bedenlerde örmek istiyorsanız burada kalan V'lerinizi 5 tane yapın. Yine 36 sıra ördüm. Yüksekliğini ölçüyorum. 55 santim. Genişliğini ölçüyorum. 50-51 santim civarında. Her iki bluzimi 36 ve 38 beden mankenlerimin üzerinde fotoğraflarını çekip farklı açılardan sizler için hazırlayacağım. Beğeneceğinizi umuyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yorum yazmak istemeyen arkadaşlarım bir emoji, bir çiçek bırakırsa gerçekten çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.